26 Ağustos 1071. Van Gölü'nün kuzeyinde, Malazgirt Ovası'nda güneş doğuyor. Az sonra Anadolu'nun kaderini, belki de 1000 yıllık bir tarihin akışını değiştirecek bir savaş başlayacak. Bizans İmparatoru 4. Romanos Diogenes, devasa bir ordunun başında Anadolu içlerine ilerliyordu. Yanında paralı askerler, peçenekler, Frank şövalyeleri ve on binlerce Bizans askeri vardı. Karşısında ise çok daha küçük ama son derece hareketli bir güç vardı, Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan'ın komuta ettiği Türkmen atlı okçuları. Sultan, imparatora barış teklif etmişti ama teklif reddedilmişti. İki ordu, Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya geldi. Bizans kaynakları orduların büyüklüğünü abartsa da, Romanos'un kuvveti Alp Arslan'ınkinden kat kat kalabalıktı. Ama sayı, o gün her şeyi belirlemeyecekti. Savaş öğleden sonra başladı. Selçuklu okçuları, ok yağmuruyla Bizans saflarını yorup geri çekildi, bu, göçebe Türk savaş taktiğinin klasik bir hamlesiydi, sahte ricat. Romanos, düşmanı takip etmek için ordusunu derinlere sürdü. Tam bu sırada, komutası altındaki artçı birlikler, Andronikos Dukas önderliğinde, savaş alanını terk etti. İhanet, Bizans saflarını içeriden çökertti. Bizans ordusu kısa sürede dağıldı. Disiplinli birlikler kaosa sürüklendi, saflar yarıldı. Selçuklu atlıları, artık çökmekte olan düşmanın üzerine yöneldi. İmparator Romanos, muhafızlarının çoğu ölene ya da kaçana dek savaş alanında kaldı. Sonunda atı öldürüldü, kendisi yaralandı ve son gücüyle direnirken teslim olmak zorunda kaldı. Esir alındığında kimliğini gizlemeye çalıştı. Sıradan bir asker gibi Selçuklu kampına götürüldü, kimse onun Roma İmparatoru olduğunu bilmiyordu. Selçuklu kampında bir esirin üstündeki işlemeli kumaş dikkat çekti. Sorular sorulmaya başlandı. Nihayet gerçek ortaya çıktı, bu adam, Bizans'ın imparatoruydu. Haber, Sultan Alp Arslan'a ulaştığında ona inanmadı. Zafer kazandığına emindi ama karşısındaki adamın gerçekten bir imparator olduğuna ikna olması zaman aldı. Rivayete göre Alp Arslan, esir imparatora sordu, "Ben senin elinde esir olsaydım, bana ne yapardın?" Romanos'un cevabı sertti, "Belki seni öldürür, belki de İstanbul sokaklarında teşhir ederdim." Sultanın cevabı beklenmedikti, "Benim cezam seninkinden daha ağır olacak, seni bağışlıyorum." Bu sözlerle Alp Arslan, savaş tarihinin en dikkat çekici merhamet anlarından birini yazdı. Alp Arslan, imparatoru esir gibi değil, konuk gibi ağırladı. Onu yanına oturttu, yaralarını sardırdı, kendi sofrasında yemek yedirdi. Ortaçağ standartlarında eşi görülmemiş bir davranıştı. Ardından günlerce süren müzakereler başladı. Sultan, imparatordan ağır ama makul şartlar istedi, 100 binlerce altın fidye, yıllık haraç ve esir mübadelesi. Anlaşmaya göre Romanos, 1,5 milyon altın dinar fidye ve yıllık 360 bin dinar haraç ödeyecekti. Ayrıca esirlerin serbest bırakılması ve bir akrabalık bağı da şartlar arasındaydı. Tam bir hafta sonra Alp Arslan, imparatoru onurlandırarak serbest bıraktı. Ona muhafızlar, atlar ve hediyelerle dolu bir kervan eşliğinde İstanbul yolunu açtı. Ama kader acımasızdı. Romanos İstanbul'a döndüğünde tahtını çoktan kaybetmişti, rakipleri onu yakalayıp gözlerine mil çektirdi. Bir zamanlar bir sultanın bağışladığı imparator, kendi başkentinde acı bir sona sürüklendi. Malazgirt, sadece bir savaş değildi, Anadolu kapılarının Türklere sonsuza dek açıldığı gündü. Ve o gün, bir sultanın gösterdiği merhamet, kılıçlar kadar tarihe kazındı.